Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine birbirinden güzel orkidelerimle karşınızdayım. Bu mevsim orkidelerin çiçek açabilmesi için ideal bir mevsim. Özellikle orkideler sonbahara geçişlerde hava değişimini hissettikleri için yeni yeni çiçek dalları çıkarmaya başlarlar. Ve zaman ile bakın bu şekilde bol bol çiçeklenirler. Eğer orkideleriniz halen çiçek açmadıysa mutlaka orkidelerinize bir hava değişimi yapmanızı tavsiye ederim. Bakın gördüğünüz bu orkidelerimin hepsi hava değişimiyle bol bol yeni dallar çıkarmaya başladılar. Bazıları birer çiçek dalı çıkarırken bazıları ise ikişer çiçek dalı çıkardılar. Özellikle orkidelerinizin hem çiçek dalı çıkarımını kolaylaştıracak hem de köklerin sağlıklı olup bol bol aktifleşebilmesi için sizlere bugün bir sıvı bitki besininden bahsedeceğim. Bu sıvı bitki besini için bugün sarımsak tozu kullanacağız. Sarımsak tozunu orkidelerde nasıl kullanabiliriz? Bunu hemen bütün püf noktalarıyla sizlere göstereceğim. Sarımsak bitkiler için en iyi antibiyotiktir. Yani bitkilerinizi hastalıklardan, mantar hastalıkları gibi hastalıklardan ve böceklerden korur ve hızlı bir şekilde kök ve yaprak çıkarmasına yardımcı olur. Bugünkü sıvı bitki besini için bakın bir silme yemek kaşığı sarımsak tozu kullanıyorum. Daha fazla kullanmayın ve üzerine kaynar su dökeceğim. Üzerine kaynar su döktükten sonra bunu iyice karıştırmamız gerekiyor. Evet, bu şekilde karıştırıyoruz ve daha sonra bu sarımsağın kaynar su içerisindeki vitaminleri bırakması gerekiyor. Yani soğuması gerekiyor ve bunun için bunu soğuk bir yere koyup dinlendireceğim. Bu esnada sizlere ikinci bir yöntemi daha göstermek istiyorum. Taze sarımsaktan da hazırlanabilir. Daha önceki videolarımda bununla ilgili detaylı bahsetmiştim. 2 diş sarımsak kullanacağım ikinci yöntem için. Eğer evinizde sarımsak tozu yoksa direkt sarımsak ile de bitkilere sıvı bitki besini hazırlayabilirsiniz. 2 diş sarımsağı küçük parçalara ayırıyorum. Biliyorsunuz ki sarımsak içerisinde 33 çeşit kükürt var, proteinler var ve vitaminler var. Aynı zamanda sarımsak antioksidan özelliği sayesinde bitkilerinizin güçlü köklere ve yapraklara sahip olmasına ve kolay çiçek dalı çıkarmasına yardımcı olur. Bunun için doğramış olduğunuz 2 diş sarımsağı bakın bu şekilde bir cam borcana koydum ben ve üzerine soğuk yani arıtma su koyuyoruz. Üzeri doluncaya kadar suyu ilave edelim ve daha sonra bu karışımın kapağını kapatıp bir gece yani 12 saat bekletebilirsiniz. Sonuçları göstermek için size ikisini beraber bekleteceğim. Evet, 12 saat sonra bakın hem bu sarımsak suyumuz hazır hem de diğer suyumuz da tamamıyla soğudu ve dinlendi. Böylelikle vitaminler daha fazla suyun içerisine geçmiş oldu. Şimdi bir cam borcamın içerisine soğuyan sarımsak tozu suyunu döküyorum. Altındaki posası içine girmemesi gerekiyor. Orkide köklerine yapışmasını istemiyoruz. Ve bunun üzerine 1 litre su koyuyoruz. Yani burada ölçüm 1 su bardağı sarımsak suyuna 1 litre arıtma suyu kullanabilirsiniz. Ya da dinlenmiş çeşme suyu da üzerine ekleyebilirsiniz. Ve bu bitkilerimiz için hazır. İkinci hazırladığımız taze sarımsaklı su için ise yine aynı şekilde bakın süzüyoruz. Sarımsak taneleri kesinlikle köklere yapışmaması için bunu süzüyoruz. Ve bir kasenin içerisine koyduktan sonra üzerine yine aynı şekilde 1 litre su koyuyorum. Çünkü biliyorsunuz ki konsantresi çok ağır sarımsak, direkt kesinlikle bitkilerinize kullanmayın. Bu şekilde üzerine su ekleyerek kullanabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz sıvı bitki besinini artık orkidelerimize verebiliriz. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum.
Evet, burada ölçüyü de göstermek istiyorum. Her bir saksı için sadece 5 yemek kaşığı bu sıvı bitki besininden kullanıyoruz. Kesinlikle daha fazla vermeyin. Her videomda bunu zaten belirtiyorum. Sıvı bitki besinleri çok fazla verdiğiniz takdirde istediğiniz sonucu elde edemezsiniz. Çünkü her şeyin bir oranı vardır ve buna dikkat etmek gerekiyor. Ve bu karışımı özellikle bu mevsimlerde çiçek ya da kök çıkarma mevsiminde verirseniz daha hızlı kök çıkarmasına ve yaprak çıkarmasına yardımcı olur. Hem de bitkilerinizi böceklerden, hastalıklardan da korumuş olur. Fakat bu karışımı 2 ayda bir orkidelerinize düzenli olarak verebilirsiniz. Sonbahar ayında ya da ilkbahar ayında özellikle ayda bir kere de verebilirsiniz. Çünkü o dönem çiçek çıkarma dönemi olduğu için köklerin kuvvetli olmasına ve hastalıklardan korunmasına yardımcı olacaktır. Bakın gördüğünüz üzere sıvı bitki besini verdim ve hemen sizlere diğer orkidelerimi de göstermek istiyorum. Bakın bu orkidem çiçekli, gördüğünüz üzere şu anda 1 yıla yakındır üzerinde çiçek dalı var ve bu çiçeklerini dökmeden hemen yeni bir çiçek dalı daha çıkardım. Şöyle yakından gösterince bakın görüyorsunuz. Yine vermiş olduğumuz sıvı bitki besinleri sayesinde bu işlem orkidelerimizin çiçek açmasına yardımcı oluyor. Yine bakın çiçekliyken bir çiçek dalı daha. Özellikle bu tarz sıvı bitki besinlerini verdikten sonra önemli püf noktalardan bir tanesi orkidelerinizi bol ışık alan direkt bir pencere kenarına koymanız gerekiyor. Orkideler için en önemli püf noktalardan bir tanesi bol ışık alması. Şu anda sonbahar ayındayız ve havalar artık soğuk. Bu mevsimde orkidenin alacağı güneş orkideye çok fayda sağlar ve çiçek dalı çıkarmasını kolaylaştırır. Böylelikle birçok çiçek dalı çıkabilir. Orkidelerinizi karanlık ya da pencereye uzak bir yere koyarsanız istediğiniz sonucu elde edemezsiniz. Orkideler için ışık ve güneş çok önemlidir. Fakat tamamen yaz mevsimi yaşayan bir ülkedeyseniz ve eğer çok fazla yakıcı bir sıcaklık varsa direkt pencereye koymayın çünkü yaprakları yanabilir. Orkideleri ayda bir diğer sıvı bitki besinlerini de düzenli olarak verebilirsiniz ve köklerine bakarak sulamayı yapmayı da ihmal etmeyin. Eğer bu anlattığım püf noktalara dikkat ederseniz orkideleriniz bakın bendeki gibi aylarca 1 yıla yakın hatta daha fazla çiçekli kalabiliyor. Umarım bu anlattığım bütün püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Gelen bildirimlerden haberdar olmak için sağ köşedeki zil sesini de açık konuma getirmeyi unutmayın. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorular sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.